Herkese merhaba. Bilinmesi gerekenler kanalına hoş geldiniz. Dünyadaki devletlerin her biri kendini geliştirmek ve ileriye taşımak için çaba göstermektedir. Gelişimin başında ise azim ve ekonomiyi canlı tutma girişimi gelmektedir. Bugün 70 yıl gibi kısa zamanda ileri derece ilerleme gösteren ve dünya ekonomisinde üst sıralarda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişimine birlikte göz atacağız. Ülkede yaşanan dönüşüm sonucu hem zenginlik görülmemiş boyutlarda yayıldı hem de eşitsizlik derinleşti. Singapur merkezli finans kuruluşu DBS'den Çin ekonomi uzmanı Chris Leung, Komünist Parti Çin'de iktidara geldiğinde ülke çok yoksuldu. Ne ticaret ortakları ne diplomatik ilişkileri vardı. Kendi kendine yetmeye çalışıyordu demiştir. Çin, son 40 yılda yaptığı bir dizi piyasa reformları sayesinde dış ticaretle yatırım akışı sağlayarak yüz milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtardı. Çin devrimi lideri Mao Zedong, Büyük İleri Atılım adı altında başlattığı ekonomik ve sosyal içerikli kampanya ile ülkenin köylülüğe dayanan ekonomisini hızla sanayileştirmeye çalıştı. Ancak bu girişim başarılı olamadı ve 1959-1961 yılları arasında milyonlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı. Ölenlerin sayısı için 10 milyon ila 40 milyon arasında rakamlardan bahsedilmektedir. 1966'da yine Mao'nun başlattığı kültür devrimi ise Komünist Parti'yi kapitalist ve geleneksel unsurlardan arındırmayı amaçlamış ancak ülkenin sosyal dokusunda tahribata yol açmıştır. Mao'nun 1976'da ölümünden sonra Deng Xiaoping'in başlattığı reformlarla ülke ekonomisi yeniden şekillenmeye başlamıştır. Köylülere kendi tarlalarına ekme hakkı tanınması, yaşam standartlarının yükselmesine ve gıda sıkıntısının azalmasına yol açmıştır. 1979'da ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla ülke yabancı yatırımlara açılmış, ucuz iş gücü ve düşük kira maliyetinin sağladığı avantajlar nedeniyle yatırımcılar Çin'e para aktarmaya başlamıştır. Standard Chartered Bank'in baş komünisti David Mann, 1970'lerin sonlarından itibaren tarihteki en büyük ekonomik mucizeye tanık olduk diyerek bu dönemi anlatmaktadır. 1990'lardan itibaren Çin daha hızlı büyümeye başlamış ve ülkenin 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması Çin ekonomisine yeni bir ivme kazandırmıştır. Diğer ülkelerle ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve gümrük tarifelerinin indirilmesiyle Çin malları her yerde belirmeye başlamıştır. David Mann, bu durumu Çin dünyanın atölyesi haline geldi diye ifade etmektedir. LCE verilerine göre 1978'de Çin'in ihracatı 10 milyar dolar ile dünya ticareti içinde %1'lik paya sahipken bu miktar 1985'te 25 milyar dolara, bundan 20 yıl kadar sonra ise 4,3 trilyon dolara ulaşarak Çin'i dünyanın en büyük ticaret ortağı haline getirmiştir. Ekonomik reformlar yüz milyonlarca Çinlinin gelirinin artmasına yol açmış ve Dünya Bankası verilerine göre ülkede 850 milyon kişi yoksulluktan kurtulmuştur. Çin'in bundan sonraki yıllarda mutlak yoksulluğu tümüyle ortadan kaldırma hedefine ulaşması beklenmektedir. Ülkede eğitim düzeyi de hızla yükseltilmiştir. Standard Chartered'a göre 2030'a kadar Çin'de iş gücünün %27'sinin üniversite eğitimi almış olması bekleniyor. Böylece Çin bu kategoride Almanya'nın bugünkü seviyesine ulaşmış olacaktır. Ancak Çin'de ekonomik başarının meyveleri 1,3 milyarlık nüfus içerisinde eşit paylaşılmış değildir. Bir yanda büyük varlık sahibi insanlar ve genişleyen bir orta sınıf görülürken, öte yanda çok sayıda yoksul köylü, kalifiye olmayan ve yaşlanan bir iş gücü vardır. Başta kırsal ve kentsel kesimler arasında olmak üzere ülkede eşitsizlik giderek derinleşmiştir. David Mann, ekonomi bir bütün olarak ilerlemiş değil, farklı sektörler arasında büyük bir uçurum var diyerek bu durumu anlatmıştır. Dünya Bankası, Çin'de kişi başına milli gelirin hala gelişmekte olan ülkeler düzeyinde olduğunu ve bunun gelişmiş ülkeler arasında ortalamasının 1/4'ine tekabül ettiğini belirtmektedir. DBS'e göre ABD'de kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 62 bin dolar iken Çin'de bu rakam 10 bin dolar düzeyindedir. Çin'de son yıllarda ekonomik büyüme oranı düşmekte ve ülke yıllardır aldığı önlemlerle ihracata bağlı büyümeden tüketime bağlı büyümeye yönelmeye çalışmaktadır. Dünya çapında talep azalması ve ABD ile ticaret savaşları Çin açısından yeni sorunlara yol açmıştır ve giderek yaşlanan nüfus ise ülke ekonomisinin geleceği açısından fazla umut verici görülmemektedir.
Bugün büyüme oranı %5 ila 6 düzeyine inmiş olsa da Çin hala büyüme kategorisinde dünyanın en büyük gücü konumunda bulunmaktadır. David Mann, Çin bu hızla bile dünyanın ekonomik büyümesi içerisinde %35'lik paya sahip. Bu oran ABD'nin payının yaklaşık 3 katı demiştir. Çin aynı zamanda kuşak ve yol girişimi ile küresel ekonomik kalkınmada yeni ve büyük bir adım atmaktadır. Pekin yönetimi Yeni İpek Yolu olarak da bilinen bu projeyle dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve dünyada milli gelirin 1/5'ini oluşturan ülkeleri birbirine bağlamayı, dünya çapında ticaret ve yatırım bağlantıları kurmayı hedeflemektedir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle birlikte dünyadan daha ilginç bilgiler öğrenmek için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.